Merhaba arkadaşlar, bir videoda daha beraberiz. Bu videonun konusu anaerobik yapıştırıcılar. Misafirim Akfix L270 cıvata sabitleyici. Cıvata sabitleyici anaerobik yapıştırıcılardan sadece bir tanesi. Anaerobik yapıştırıcı nedir? Anaerobik yapıştırıcılar bilinen diğer yapıştırıcılardan çok farklı bir ürün türü. Havasız ortamda ve metal iyonlarının yardımıyla kuruyan bir yapıştırıcıdır. Evet, duyduğunuz gibi havasız ortamda ancak kuruyabilirler. Ve kurumaları için de yüzeylerden en azından birinin metal olması gerekir. Metal iyonlarının yardımıyla ancak kuruyabilirler ve adı üzerinde ürün cıvata sabitleyicisi olduğu için gördüğünüz gibi burada somun ve cıvata örneklerim var. Ürünü anlatırken kullanacağım. Amacı nedir? Somun ve cıvataları birbirine sabitlemektir. Hem somun ve cıvataları sıkıca yapıştırmak hem de somun ve cıvatanın dişleri arasındaki boşlukları doldurmaktır. Bu boşlukları doldurur ki daha sonra suyun etkisiyle cıvatalarımız paslanmasın, somunlarımız paslanmasın ve birbirine kaynamasın, sıkışmasın. Daha sonra sökmek istediğimizde kolaylıkla birbirinden sökebilelim, ayırabilirim. Hangi yüzeylerde kullanılır? Evet, metal yüzeylerde kullanılır, kullanılmak zorundadır. Aksi takdirde kurumaz ürün, kürleşmez. Metal yapıştırma işlemlerinde özellikle çok etkili, çok iyi sonuçlar verir. Nasıl kullanılır? Kullanımı çok basit. Şişesi özel bir şişedir, hava alan bir şişedir. Çünkü anaerobik yapıştırıcı havasız ortamda kalırsa biraz önce de söylediğim gibi kurur. Hava alan bir şişe bu. Kapağını açıyoruz. Tabii farklı markalarda değişkenlik gösterir. Burada bir güvenlik kilidi var. Bunu açıyoruz. Ufak bir uygulama üzerinde göstereyim. Evet, yeşil renkli, yüksek kuvvetli yapıştıran bir ürün bu. Yeşil renkli. Mor, mavi ve kırmızı olan renkleri var. Belki sarı da bulunabilir piyasada. Farklı markalar, farklı renkler tercih edebiliyorlar. Rengi ürünün yüksek, orta ya da düşük kuvvette yapıştırmasını gösteriyor bize. Renginden ürünün hangi kuvvette yapıştırdığını anlayabiliyoruz. Evet. Somunumuzu aldık. Yavaşça uyguluyoruz. Uygulama bittikten sonra kapağını kapatıyoruz. Kenarda dursun. Gördüğünüz gibi dişlerin içini doldurdu. Doldurduğu için daha sonra yağmur ve dış etkenlerle buraya su giremeyecek ve somunun içini su dolduramayacak. Su doldurursa su orada durur ve pasa, korozyona neden olur. Biraz fazla uygulamışım. Hiç önemli değil. Akma veya damlama yapmadım. İstenirse şu artan kısım şu anda kolaylıkla temizlenebilir. Henüz sıvı. Evet, bu şekilde durur ve ürün kendi kendine kurur. Ne kadar sürede kurur? Yarım saat havanın sıcaklığına ve nemine bağlı olmakla birlikte 1 saat gibi bir sürede en fazla ürün artık sert ve sıkı bir şekilde yapıştırır. Ama tam kürleşme, artık reaksiyon tamamen bitti diyebilmemiz için 24 saat en mantıklı süredir. Bu bisiklet üzerinde size birçok somun cıvata örneği gösterebilirim arkadaşlar. Mesela burada bir somun cıvatamız var. Mesela burada da mesela frenler. Bu bir vida. Evet. Arka tarafında bir yine somun, yine fren. Burada da hava keza. Evet. Pedalda. Evet. Buradaymış. Örneğin dönme kuvvetinin etkisiyle ve pedalın üzerine uygulanan basınçla, şiddetle bu gevşeyebilir. Somundan ayrılabilir. Somun döne buradan çıkabilir. Ve bu da cıvatanın çıkmasına neden olacaktır. Pedal dönerken somun aşağı
gelince buradan çıkabilir, düşebilir ve pedal yerinden çıkabilir. O yüzden eğer bir probleminiz yoksa, zaten sıkıntı çıkartmıyorsa durup dururken somunu söküp de içine cıvata sabitleyici sıkmanın çok anlamı yok. Ama eğer gevşiyorsa, pedal kullanılırken sürekli ses çıkartıyorsa, rahatsız, konforsuz bir sürüş sağlıyorsa burayı bu şekilde tamir edebilirsiniz. Sadece bir uygun anahtarla sıkmak yeterli olmayabilir. Az bir miktar bile olsa cıvata sabitleyici çok faydalı olacaktır. Özellikle de bu tekerler dönme şiddetinin etkisiyle bu somunlar yerinden çok kolaylıkla çıkabiliyor, gevşeyebiliyor. Sabitlemekte çok fayda var çünkü pedal çıksa yerinden çok problem olmaz ama teker yerinden çıkarsa üzerindeki çocuk yere düşebilir ne yazık ki. Bu da hoş olmayan sonuçlar doğurur. O yüzden işinizi sağlam almakta fayda var. Bu tekerleri tutan somun ve cıvataları cıvata sabitleyiciyle tutturmak çok faydalı bir davranış olur. Hakeza bu tekeri de yine yapıştırmak çok mantıklı bir hareket olur. Burada da var bir somun cıvata. Buralarda her yer zaten somunlar ve cıvatalarla dolu. Basit bir çocuk bisikleti üzerinden örnek vermeye çalıştım. Bu somunlar ve cıvatalar cıvata sabitleyici ile tamir edilebilir veya tamire gerek yoksa bile güvenlik amaçlı önceden yapıştırılabilir, sıkıştırılabilir. Aynı zamanda bisiklet dış mekanda da kullanılıyorsa eğer, bu cıvataların ve somunların birbirine yağmurdan dolayı pas oluşmasını ve kenetlenmesini, iyice sıkışmasını engellemiş olursunuz. Yarın bir gün çocuk büyüdüğünde ve yan tekerleri sökülmesi gerektiğinde bunlar size çok büyük sıkıntı çıkartabilir. Çünkü pastan dolayı sıkışacaktır ve yamulmalara, kırılmalara neden olabilir, sıkıntı olabilir. Kullanılırken ne tür yanlışlıklar yapılabilir? Pek bir hata yapmamız mümkün değil. Bahsettiğim gibi metal yüzeylerde zaten uygulanır. Yanlış bir yüzeyde yapıştırırsanız, yanlış bir yüzey üzerinde uygulama yapmaya çalışırsanız beklediğiniz ve istediğiniz sonucu alamazsınız. Zaten istediğiniz sonucu alamadığınızda yanlış bir uygulama yaptığınızı anlamış olursunuz. Uygularken damlatabilirsiniz, dökebilirsiniz, çok fazla uygulayabilirsiniz. O da çok basit, temizlemesi çok kolay. Çünkü havasız ortamda kuruduğu için bir yerlere damlasa ve dökülse bile çok kolaylıkla temizlenir. Biraz uygulayalım. Kalıntı bırakmadan kolaylıkla temizlenebiliyor. Eğer temizlenmezse, yüzeylerde kalıntı olursa biraz aseton kullanabiliriz. Aseton hemen yumuşattı. Ürünü temizlemesi de çok kolay. Çünkü çok güzel bir avantajımız var. Ürün sadece oksijensiz ortamda kuruyabiliyor. Benzerlerinden farklılıkları nelerdir? Onlardan da bahsedeyim. Bu ürünün 2 tane daha kardeşi var. Bu cıvata sabitleyici. Bir kardeşi boru sızdırmazı ve diğeri de rulman kenetleyici. Hepsi anaerobik yapıda, hepsi oksijensiz ortamda kuruyor ve metal yüzeyler üzerine uygulanıyor. Benzerleri de yine böyle sıvı ve değişik renklerde üretiliyorlar. Şişeleri yine aynı şekilde hava alan şişelerdir, özel şişelerdir. Kuruma süreleri aşağı yukarı aynıdır. Ama diğer yapıştırıcılardan poliüretan bazlı, akrilik bazlı, siyanoakrilat bazlı çok farklı bir üründür. Onlar ya içerisindeki nemin buharlaşmasıyla veya dışarıdan nem alarak kururlar. Ama bunlar oksijensiz ortamda metal iyonlarının yardımıyla ancak kururlar. Yani benzerleriyle çok benzerdir ama kendisine benzemeyen ürünlerden de çok farklıdır. Ürün nasıl depolanmalıdır? Birçok yapıştırıcı mastik ürününde olduğu gibi bunlar da direkt güneş ışığı almamalı, serin ve kuru ortamlarda depolanmalıdır. Raf ömrünün sonuna kadar tekrar kullanılabilir. Kapağı kolaylıkla açılır, kapanır ve yapıştırıcı kurumaz. Ama güzel ortamda, uygun şartlarda depolanırlarsa raf ömründen sonra bile rahatlıkla bu ürünlerde kullanılabilir. Dezavantajları nelerdir? Dezavantajı
Aslında bariz bir dezavantajı yok. İstediğiniz sonuca göre yüksek, orta veya düşük kuvvetli bir ürün alır, kullanırsınız. Eğer düşük kuvvetli bir şey aldıysanız ve ihtiyacınızı karşılamadıysa orta kuvvet veya yüksek kuvvetli bir ürün de tercih edebilirseniz ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bir dezavantaj, bir problem, sıkıntı çıkartmazlar. Aslında bahsedilebilecek bir dezavantaj da yoktur diyebiliriz. Şimdi sizlerle iki tane örnek uygulama yapacağız. Bir tanesi bir scooter tekerleğinin sabitlenmesi, diğeri de düdüklü tencere kapağı. Özellikle evlerimizde karşımıza çıkabilecek iki tane problem üzerinde konuşmak istedim. Çünkü endüstriyel amaçlı çok fazla tüketilen ürünlerdir. Özellikle tamirat ve imalatta çokça tercih edilirler. Çok daha büyük şişelerde hatta satın alınırlar ve kullanılırlar. Bizim için küçük, hatta daha ufak şişeler de var. Onlar gayet yeterli olacaktır. Ev içerisinde de zaman zaman böyle somun cıvata problemleriyle karşılaşabiliriz. Bu problemler karşılaştığımızda küçük şişede olsa bir anaerobik yapıştırıcı, bir cıvata sabitleyici bulundurmakta fayda var. Şimdi hadi buyurun hep beraber örnek uygulamaları bir izleyelim. Bu scooter'ın bir tekerleğinde problem vardı. Bir tanesi güzel dönüyor ama diğer tekerlek sıkışıyordu. Vida da tekerlekle birlikte döndüğü için sıkışıyordu ve scooter kullanılamıyordu. Şimdi iki tekerleği de söküyoruz. Aslında vida üzerinde eski anaerobik yapıştırıcıyı, yani cıvata sabitleyiciyi görebiliyorum. Mavi renkte bir ürün uygulanmış. Ama tekerleklerdeki bir yapıştırıcı işe yaramış fakat diğeri işe yaramamış. Eski yapıştırıcı kalıntılarını elimden geldiğince temizlemeye çalıştım. Biraz A40 pas sökücü yağlayıcı sprey içerisinde beklettim. Bir süre sonra vidaları solüsyonun içerisinden çıkarttım. Temiz bir peçete ile kuruladım. Elimde başka temizleyici etiket sökücü vardı. Onu da bir miktar üzerine uyguladım ve eski bir diş fırçası ile bolca fırçaladım. Fakat ne yaptıysam eski yapıştırıcı kalıntılarını temizleyemedim. Biraz üzerinde eski yapıştırıcılardan da kaldı ne yazık ki. Neyse, sonra yeni yapıştırıcımızdan bir miktar vidanın üzerine uyguladım. Vidanın sonuna kadar sıkılmaması gerekiyor. Yoksa tekerlek dönmez. Önce sonuna kadar sıktım. Sonra bir miktar geriye çevirip ters döndürüp gevşettim. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Yapıştırıcıyı kuruması için kendi haline bıraktım. Burada da bir düdüklü tencere kapağı uygulaması yaptım. Tencerenin kapağının kulpunda çok ufak bir somun ve cıvata yapılmış. Çok sempatik. Ama ne yazık ki cıvata, somun birbirinden ayrılıyordu. Çok problem oluyordu. İçerisinde bir yemek pişerken böyle bir hadiseyle karşılaşmamız çok kötü sonuçlar doğurabilirdi ve bir tedbir almak gerekti. Bu konuda da bize Akfix L270 cıvata sabitleyici yardımcı oldu. Çok az bir miktar, birkaç damla yapıştırıcı damlattım somunun içine. Somunun ucu zaten kapalıydı. Yani damlattığım yapıştırıcı dökülmedi. Kulpu yerine taktım. Cıvatasını taktım ve somunu elimle çevirerek kapattım. Bu kadar yeterlidir. Sonuç gayet başarılı olacaktır. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.